Londra'nın Chelsea bölgesinde dünyanın en iyi restoranlarından birine geldik. 3 Michelin yıldızlı restoran Gordon Ramsay. Çok heyecanlıyım çünkü Gordon Ramsay'in aynı zamanda Şef Matt Abe'nin büyük hayranıyım. Michelin yıldızlı restoranlarda tadım menüleri bir seremoni şeklinde gerçekleşiyor. Nasıl bir gece geçiyor? Gordon Ramsay'in restoranında nasıl geçiyor? Birlikte bakalım. İçeride çok güzel bir atmosfer var. Bu Michelin yıldızlı restoranların ortak özelliği genelde müzik olmuyor. Yemeğe konsantre olmanızı istiyorlar. Aperatiflerimiz geldi. Daha doğrusu bunlara amuse-bouche deniyor. Yani menüde olmayan, ikram olan aperatifler. Şimdi tereyağı ve inanılmaz güzel bir ekmek geldi. Şöyle bir sanat eseri şeklinde patates, çıtır patatesler geldi. Ve bu çıtır patatesleri yanında havyar getirdiler. Böyle havyarı alıyorsunuz ve patatesin üzerine koyup bu şekilde yiyorsunuz. Çıtır patates gerçekten hem şekli hem de lezzeti muazzam. Şu ana kadar her şey çok güzel, karşılama çok iyiydi. 14 masa var, 46 misafir ağırlıyorlar burada her gece. Başlangıç olarak da damak temizleyici denen içeceklerden getirdiler. Bu damak temizleyiciler bir sonraki yemeğe size hazırlamak isterler. Bu et sulu ve kekikli bir içecek. O zaman tadıyoruz. Çok güzel. Çok ilgililer. Yani masa kadar çalışan sayısı var. Harika. O zaman afiyet olsun şef kadın. Bir ara verelim. İnsan çekiniyor. Nohut krakeri üzerine yaban havucu rendelenmiş ve üst tarafında da yenilebilir çiçeklerden koyulmuş bir aperatif. Bakalım bunun lezzeti nasıl? İçi bir parfe gibi sebzeden yapılmış bir sos var içerisinde. Kıtır havuçlar çok güzel olmuş. Alt taraftaki nohuttan yapılan kraker de harika olmuş. Ve o yenilebilir çiçekler de bir aroma vermiş. Hem görsel sunmuş. Çok güzel. Çok lezzetli. Ve diğeri de bir balık başlangıcı. Bakalım. Bunun lezzeti nasıl? Bu da çok güzel kokuyor. Bu da balık aperitifi. İçinde birçok balığın püreye getirilmiş hali var. Üst tarafında da yine havyardan yapılmış bir katman var galiba. Ve yine yenilebilir bir çiçek yapmışlar. Çok aromalı bir sushi, aslında sashimi denen o çiğ balık hissi geliyor. Çok güzel. Yani bir saattir gözümün önünde şu ekmek var. Bu ekmeği bir an önce tatmak istiyorum. Oo, kokusu harika. Çavdarlı, ekşi mayalı. Ve şu güzel tereyağından sürüyorum. Bakalım. Lezzeti nasıl? Muhteşem. Yani buradaki saygı duyduğum şey, herkes gittikten sonra gece 1'de bu ekmeği yapmaya başlıyorlar. Sabaha kadar bu ekmek mayalanıyor. Yani burası aslında 24 saat çalışan bir yer. İçecekten bahsedeyim. İlk defa tattığım bir içecek var. Yeşil çaylardan köpüklü yeşil çay yapmışlar. Serinletici. Çok güzel tadı olan bir şey. Bu da ilk kez denediğim. Güzel bir lezzet. Genelde Michelin yıldızlı restoranlarda tadım menüleri oluyor. Ya sürpriz menülerden seçiyorsunuz. Tabak adedini bilmiyorsunuz ve ne hazırlandığı bilmiyorsunuz. Veyahut da tadım menüleri oluyor. Biz tadım menüsü seçtik. 7 tabaklı, yani 7 tane yemeğin bulunduğu menüyü seçtik. Şimdi ilk tabağımız geldi. Salatamız geldi. Bu kış salatası. İçinde pancar, fındıklar, ördek ciğeri, mikro yeşillikler, yenilebilir çiçekler ve birazdan tadını anlayacağımız şu bitkiden var. Önce bundan başlayalım. Neymiş bu? Bu yaban avucuydu. Şimdi pancardan tadalım. Çok güzel. Fındıkla birlikte bütün lezzetleri bir anda almak istiyorum. Şaldot denen küçük soğan. Böğürtlen. Böğürtlen de çok güzel bir tat bırakıyor. Ve en ortada da ördek ciğeri. Minik mantarlar. Yani muhteşem bir karışım. Hepsini bir anda yediğiniz zaman ağızdaki o coşku inanılmaz güzel oluyor. Yani böğürtlemin çıtırları, rende fındığın çıtırları
Kullanılan yeşillikler, tatlı ekşi karışımların hepsi çok güzel bir lezzet bırakıyor. Çok iyi bir başlangıç. Giriş çok güzel oldu bakalım. 6 tane daha tabak var şimdi. Heyecanla bekliyoruz. Dünyada 3 Michelin yıldızlı 133 tane restoran var. Bunun 7 tanesi İngiltere'de. Bir tanesi de bu bizim geldiğimiz Gordon Ramsay'in restoranı. 20 yıldır 3 Michelin yıldızlı bir restoran işletmek gerçekten çok zor. Mesela bu gördüğünüz tabakları 20 yıldır aynı şekilde hazırlıyorlar. Hiç fire vermeden, çünkü denetleniyor. Eğer uygun görülürse tekrar veriliyor. Ufak bir hatada gerçekten Michelin yıldızı geri alınabiliyor. Michelin müfettişleri gizli bir müşteri olarak her sene geliyorlar, puanlıyorlar ve eğer hata varsa o sene Michelin yıldızı düşebiliyor veya tamamen alınabiliyor elinden. O yüzden bu Michelin restoranlarında en önemli nokta tutarlılık oluyor. Bu gördüğünüz tabaklar 20 sene önce nasıl hazırlandıysa veya 10 sene önce geldiğinizde yediğiniz, bulduğunuz o lezzeti 10 sene sonra gelseniz de bulabiliyorsunuz ki bu çok gerçekten takdire şayan bir şey. En iyi malzemeleri kullanıyorlar. Bulunabilecek en güzel malzemeleri kullanıyorlar. Kendi coğrafyasında yetişen ürünleri genel olarak tüketiyorlar. Burası bir Fransız restoranı bu arada. Modern ve klasik teknikleri kullanan bir Fransız restoranı. Mutfak sanatlarına baktığınız zaman zaten Fransa dünyada çok önemli bir noktada. Zaten kullanılan tekniklerin, yemeklerin veya ikramlıkların birçoğunun adı Fransızca oluyor. İkinci tabak geldi. Burada 25 yıldır yapılan bir yemek bu. Burası bir Fransız restoranı olmasına rağmen ravioli ilk günden beri yapılan bir yemek. Ravioli normalde bir İtalyan yemeğidir. Yani bir çeşit makarna aslında. Istakoz, somon, dış tarafında da langustin denen sostan var. Yani yine ıstakozla yapılmış ve çeşitli baharatlardan elde edilen bir sostur. Çok lezzetli bir sostur. Ve üzerinde siyah trüf mantarından var. Bunu çok merak ediyorum çünkü bu buranın meşhur yemeği. 25 yıldır yapılıyor bu restoranda. Gordon Ramsay'in en ünlü yemeklerinden biri. Biri Beef Wellington'dır, birisi de budur. Bakalım tadı nasıl? İçini bir açalım önce. Evet, sert bir iç yapısı var çünkü balıkla dolu. Şöyle ıstakoz, somon ve trüf mantarı ve langustinden de alıyoruz. Çok merak ediyorum. Bu benim için gerçekten efsanevi anlardan. Çünkü hiç yememiştim daha önce. Hep videolarını izlediğim Gordon Ramsay'in raviolisi. Çok güzel. Yani birçok şey söylenir. Çok güzel. İçindeki ıstakozun kıvamı, ravioli hamuru muhteşem. Çok güzel açılmış bir hamur. Langustin sosu zaten yani çok usta bir şekilde köpürtme usulüyle yapmışlar. Köpük soslardan bu. Sosu çok beğendim. Her şey çok güzel. Bu akşam şanslıysak şef eğer fırsat bulabilirse bir kendisiyle de tanışacağım. Çünkü Şef Matt Abe de çok değerli bir şef. Yönetici şefliği Matt Abe yapıyor. Burası mesleğinin en üstünde olan bir yer. Her şey sadece yemek için düşünülmüş. Masa sayısı kadar çalışan var. Hiçbir zaman bardaklarınız boş olmuyor. Her seferinde çatalınız, bıçağınız değişiyor. Masa hep temiz tutuluyor. En ufak bir kırıntıyı bile gelip topluyorlar. Nice. Looks very nice, yeah. Yeah. Yine çok etkileyici bir sunumla bir tabak geldi. Bu üçüncü tabağımız. Yine sosu burada servis ettiler. Kalkan balığı, kabak püresi var, mandalina var ve limonlu bir sos döktüler. İçinde ve üzerinde şişo denen otlardan var. Bu şişo bir uzak doğu otudur. Çin kökenli bir ottur. Genelde turşulara tat ve renk vermesi için kullanılır. Burada da böyle lezzet vermesi için koyulmuş. Nane soyundan gelir. Çok güzel bir tadı vardır. Rahatlatıcı. Çok güzel bir lezzet o da. Bakalım balığın tadı nasıl? Kalkan balığı. Şöyle sosundan dökelim birazcık. Ve şöyle biraz da şundan koyalım üzerine. Yani çok güzel. Bütün yine o kabağın tatlı yapısı, sostaki ekşilik, balığın lezzeti hepsi birlikte karışımı çok güzel, çok lezzetli bir tabak bu gerçekten. Mustard sauce, right? Okay.
Bravo. Ve şimdi ana yemeğimiz geldi. 100 gün dinlendirilmiş sığır eti. Bu çok özel bir sığır eti. Kuzey İngiltere'de ve İskoçya'da yetişen mavi gri sığır etinden yapılıyor bu. Hardallı, yine pişerken kullanılan su var içerisinde. Çok güzel, yani şu etrafının kahverengiliği, orta tarafının pembeliği tam istediğim kıvamda. Özellikle böyle istedim. Sous vide denen pişirme tekniğiyle yapıyorlar. Yani vakumlu poşette önce pişirme makinesini kullanıyorlar. Belli bir pişme derecesine geldikten sonra kızgın tavada üzerine yağ dökerek tekrar lezzetlendiriyorlar ve tekrar pişiriyorlar mühürleyip. Ve çok lezzetli bir hale geliyor. Bakalım lezzeti nasıl? Biraz hardallı sostan alıyorum ve şu alt tarafındaki sostan da sürüyorum. Nasıl peynir çok dinlendirildiğinde bir tadı olur, olgun bir tadı olur. Bu etin de aynen öyle. Çok olgun, çok aromatik, harika bir lezzeti var. Hardal taneleri, mantar, her şey çok yakışmış yine. Şu mantarın da tadına bakalım. Bu mantar da çok özel bir mantar çünkü. Yine görselliği kadar lezzette çok üstü olan çok güzel bir tabak bu. Gerçekten çok beğendim. O zaman afiyet olsun Şef Kado. Afiyet olsun mutlu Şef Kado. Ve şimdi yeni bir tabak geldi. Armut sorbesi geldi. Damak temizleyici olarak geliyor. Çünkü sorbe yapımında şeker kullanılmıyor. Sadece meyvenin şekeri oluyor içerisinde. O da boğazınızı temizlemiş oluyor. Bir sonraki tabağa, yani et yedik, tatlı yemeden önce boğazımızı temizlememizi istiyorlar. Tamamen tatlının tadını alabilmeniz için böyle öncesinde bir tabak geliyor. Kraker olabiliyor, ekmek olabiliyor, tuzsuz ekmek olabiliyor veya böyle sorbe olabiliyor. Burada sorbeyi seçmişler. Bakalım nasıl yapmışlar. Çok güzel. Üst katmanın, buzların ekşiliği, alt tarafta armutun tatlılığı. Gerçekten çok birbirini tamamlamış ve çok güzel olmuş. Böyle küçükken yediğim meybuzlar gibi. Yiyince böyle yüzünde gülme hissi uyandırıyor. 2 saattir buradayız. Ve zaman inanılmaz çabuk geçti. Yani bu görecelik kavramı işte. Sanki 10 dakikadır buradayız gibi gerçekten. Her tabak geldiğinde geçirdiğiniz süre o kadar güzel ki zaman gerçekten çok çabuk ve çok keyifli geçiyor. O zaman sorbeye devam. Güzel bir tatlı tabağa geldi. Üst tarafta parfe var, alt tarafında pralin var. Orta katmanda pralin yaparken kullandıkları pikan cevizlerden var ve altın tabakalarından var. Bu altın son zamanlarda çok yine popüler olmuş bir şey. Tatlılara lezzet ve görüntü güzelliği kattığı söylenir. Bakalım bunun lezzeti nasıl? Önce parfeden tadalım. Çok güzel. Zaten bu parfe dondurmanın yumuşak versiyonu gibi bir şey. Bakalım pralini nasıl yapmışlar. Muhteşem yağlı. Çok güzel. Pikan cevizinin o acımtırak güzel lezzeti de geçmiş içine. Çok güzel. Bakalım şu kıtır kakaolu kısmını anlatalım. O çok güzel. Yani yine görsel şölende hazırlanmış bir güzel bir tatlı tabağı. Hem de lezzeti çok güzel. Özellikle sunum tabağı bir deniz kabuğunun içerisindeki bir inci gibi süslemişler. Harika olmuş. Bir sanat eseri gibi dizayn ediliyor bu tabaklar. Yani ben bunun aynısını yaparım ama parfe bir yerde olur, pralin bir yerde olur. Cevizler bir yerde olur. Yaparken cevizleri bir yandan yerim. Ama gerçekten şu kaşık ve bu tabak bunun lezzetini beyninde sinyal veriyor ve daha lezzetli bir şey yiyormuşsun hissi veriyor. Lezzet arttıran şeyler bunlar. Oturma planı da çok güzel dizayn etmişler. Böyle masaya çapraz bir şekilde oturuyorsunuz. 2 kişi birbiriyle çok rahat sohbet edebiliyor ve sadece karşınızdakini görüyorsunuz. Bu sefer amuse-bouche olarak, yani ikram olarak ağzı tatlandırmak adına bir şeyler geldi bitiriş olarak. Mücevher gibi görünen şeyler tatlı küçük ikramlar. Greyfurtlu jöle.
Üzerinde küçük kristal şeker parçaları var. Keçi sütünden yapılmış çikolata, ganaj şeklinde yapılmış bu da. Ve diğer tarafta Fransız bitter çikolatası ve kakao parçaları var alt tarafında. Bu güzel ikramları kahveyle birlikte yemek istiyorum. Yani keyfim gerçekten çok yerinde. Eğer yemek yemeyi seviyorsanız, mutfak sanatlarına ilginiz varsa, bu sanatlara böyle yakından tanık olmak gerçekten çok büyük bir değer. Thank you. Güzel bir espressonun üzerine su döktüler, yani americano yaptılar masada. Şimdi şu tadını çok merak ettim. Jölenin tadına bakacağım. Şöyle çok güzel elastik bir yapısı var. Gerçekten şöyle bir mücevher gibi duruyor. Bakalım lezzeti nasıl? Yani şu gerçekten yumuşacık jel. Benim dışarıda hayatım boyunca yediğim en iyi tatlılardan. Muhteşem bir lezzeti var. Nasıl, o tat nasıl ifade edilir çok emin değilim. Bir ısırığında bütün bir greyfurtu yiyormuşsunuz hissi veriyor. Ama o rahatsız eden ekşiliği yok. Çok güzel bir ekşiliği var. Bakalım bu keçi sütünden yapılmış kremalı, çikolata, tart, ganajlı, özel çikolata nasıl? Dış tarafındaki hamur tuzlu, iç tarafındaki o keçi sütünden yapılan krema harika. Üst tarafı o çikolata olan katman, ganaj tarafı da çok güzel. Yani altı sadece süsleme için yani herhangi bir lezzet almıyorum onda. Bir de son olarak bitter çikolatasından fındıktı galiba. Bakalım bunun lezzeti nasıl? Çikolata da çok güzel. Yani gerçek kakaolar, fındık parçaları var içinde. Kendi yapımları bir çikolata tabii ki. Çok lezzetli. Sohbete devam. Bu jöleyi çok beğendiğimi anladılar ve sağ olsunlar bir daha ikram olarak getirdiler. Bu mücevherlerden. Bu tarz restoranlarda tabii her bölüm ayrı olarak çalışıyor. Yani pastry denen bu pasta, tatlı tarafı ayrı bir mutfakta ayrı bir bölüm. Her bir bölümü çok başarılı ama ben özellikle pastry'yi çok beğendim. Ekmeğinden tatlısına her şeyi çok güzel yapmışlardı. Özellikle şu jöle bence buranın signature dişi. İmzalı yemeği olabilir. Bütün 7 tabak bir yana iyi ki gelmişim. Jöle, iyi ki geldim. Ya işte böyle kül kedisi gibi olacağız yani yarın evde şimdi. Hani burada çok güzel hizmetler, her şey güzel. Yarın sabah şimdi Şef Kado kahvaltısı. Kameraman, kül kedisi kameraman. Olsun. Ben de güzel hazırlıyorum. En azından kahvaltım iyi. Yani omlette yarışırım şefte. So you got the pastry here Yeah. on the left, fish and the meat section, and Yeah. you got the vegetable section here. Yeah. They just started cleaning now. Yeah, yeah. It's quite compact, eh? All the chefs. So Matt is over there talking to them on the right. I'm very close to him. Ve harika bir gecenin sonuna geldik. Gerçekten çok lezzetliydi. Çıkarken şefle de tanışma ve teşekkür etme şansı da buldum. O da çok keyifliydi. İçeride çalışan bütün ekip çok ilgiliydi. Yemekler çok güzeldi. İyi ki gerçekten bu gece burada yemek yiyerek geçirdim. Bakalım diğer Michelin yıldızlı restoranları da deneyeceğiz. Aralarında nasıl farklar var? Lezzet, hizmet, kalite anlamında da bakacağız. Ama şimdiye kadar hayranı olduğum şef gerçekten beni yanıltmadı. İyi ki gelmişim dedirtti. O zaman bir sonraki Michelin yıldıza kadar afiyet olsun Şef Kado.